Bisikletin kadın haklarındaki yeri bence çok önemli. Burası bile bir başlangıç. Kendini birine bağlı hissetmeden, bu hani başlı başına bir özgürlük. Ben bir bisikletçiyim. Benim kocaman bir ailem var. Ben de küçük bir ferdiyim. Zaten amacımız kadınların bisiklete daha fazla katkı sağlaması, sokaklarda olmamız için. Dalaman'a yerleştiğimde, Dalaman köy gibi bir yerde nasıl vakit geçireceğinizi bilemiyorsunuz. O zaman Milliyet Gazetesi kuponla bisiklet dağıtıyordu. Ben bir tane bisiklet aldım Salkan'a. Onunla bisiklete binmeyi öğrendim önce. Her yer, bütün mesafeler bana kısa gelmeye başladı. Ben sürekli biraz daha kilometre yaptım. Ve 19 yıldır hayatımdan hiç çıkmadı bisiklet. Ben ilk önce birlikte binebileceğim gruplar olduğunu bilmiyordum. Tek başıma biniyordum ve güvenli yerlerde, şehir içinde, işte Dalaman içerisinde en fazla denize gidip geliyordum. Ben çok şanslıydım. Benim 3 yaşında bisikletim vardı. Canım abim bana 3 yaşındayken bisiklet aldı. Böylelikle hayatının her anında bisiklet oldu. 1994 yılında bisiklet sevdası, ekmeğini bisikletten kazanan eşimle evlendim. Böylelikle daha da işin içine girmiş oldum. Neler yapıyorum? Yani ben nasıl bir bisikletçiyim? Yarışlara katılıyorum. Pazara bisikletle gidiyorum. Markete bisikletle gidiyorum. İşime bisikletle gidiyorum. Evet, arabam var. Fakat daha çok bisiklet kullanıyorum. Yani şehirler arası bisiklet kullanıyorum. Festivaller düzenliyoruz. Derneğimiz var. İşi Büyüttük Derneğe geçtik. Bisiklet adına her şey yapıyorum. Hayatımda bisiklet var. Her anımı bisikletle geçiriyorum. Bu ne demek? Bu büyük bir tutku. Benim için büyük bir tutku. Yoksa yani bisikleti bu kadar hayatınız içine alamazsınız. Orada bir bisikletçi buldum. Onlarla tanıştıktan sonra orada bir grup olduğunu öğrendim ve yavaş yavaş onlarla çıkmaya başladım. Biz çok uzun yıllar grup olarak devam ettik hep beraber. Hiçbir ismi yoktu. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Dalyan arkadaşlar işte bir noktada buluşuyorduk. Onların belirlediği rotalara gidiliyordu ve gruptaki tek bayan bendim. Yani çok yorulduğum, çok susadığım, çok terlediğim zamanlar oluyordu. Ama bunu söyleyemiyordum. Çünkü bunu söylersem dışlanacağımı düşünüyordum. Güçsüz bulunacağımı ve istenmeyeceğimi düşünüyordum. Bir takım kurallar vardı. Yani katı kurallar. Öncü geçilmeyecek. İşte illa buraya gidilecek. Ya dedim ki hayır, bu bisikletin ruhuna aykırı. Bu bizim hobimiz. Biz bundan çok keyif alıyoruz ve bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun ulaşım aracı olması gerekiyor çünkü. Dolayısıyla kural koyduğunuz zaman bu itici gelebiliyor, soğutabiliyor insanları. Ben bu kuralları kabul etmiyorum dedim. Biz birkaç kişi ayrıldık ve ismini Hülpedal koyduk o ayrılan grubun. Festivallere gidiyoruz tabii bu aralarda. Gittiğimiz yerlerde bizim bölgemiz kadar güzel yer olmadığını fark ettim ben. Biz çok daha güzel bir yerde yaşıyoruz. Çok daha güzel rotalarımız var. Fotoğraflar koyduğumuz zaman sürekli altlarına mesajlar geliyor. Neresi burası diye. Dedim ki arkadaşlar biz de bir festival yapalım. Bunu bir kent konseyi toplantısında destek verirseniz bir festival yapmak istiyoruz dedim. Biz ikinci gün masada o dosyayı hazırlıyorduk hep beraber. Kent konseyiyle beraber. Eğer biraz işte bisiklet camiasında tanınıyorsanız katılımı sağlamak kolay oluyor. Ama tanınmıyorsanız gerçekten çok zor. Ama bizim bölge avantajımız vardı. Komitede kadınlar çoğunluktaydı. Kadın elin değdiği bir festivalde. Bunu belirtmiştik biz.
Festival düzenledik. Birincisini düzenledik. Karma, erkek, kadın. İkincisini düzenledik. Hakikaten insanlar çok keyif aldılar. Böylelikle bir farkındalık biz de yaratmış olduk. Çok güzel bir katılım aldık. İlk festivalimizi 200 kişiyle yaptık. Evet dedik, biz bunu yapabiliyoruz. Gelecek nesil için bizim çektiğimiz zorlukları çekmesinler diye gönüllü bisiklette bu şekilde uğraşıyoruz. O yüzden böyle bir festival düzenledik. Kadınlar Festivali. Burada şu anda 56 tane diğer illerden gelen kadınlar var. Onlarda o özgürlük, bunu yapılarında mı var, bisiklet mi sağlıyor bilmem ama bisikletin bunda çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadın festivalinin amacı ayrımcılık asla değil. Bu şundan kaynaklanıyor. Cesaret edemeyen kadınları teşvik etmek için. İzin alamayan kadınlar için. Gelin, görün, bakın. Son derece keyifli bir şey. Sağlığınız için, sosyal olmanız için, kendiniz için, başka insanlar ve başka yerleri tanımanız için. Evet, bu festival inanılmaz geçti. 4 gün açıkçası rüya gibiydi. Ben 2 aydır tatildeyim ama gerçekten şu 4 gündür yaz tatili yaptım diyebilirim. Çok güzel sürüşler yaptık. Zaten buranın coğrafyası çok güzel. Çaya girdik, buz gibi suya girdik. Çok güzel yemekler yedik kaldığımız yerde. Öyle güzel kahvaltılar yaptık. Çok güzel ağırlandık. Zehra'da, Sevgi'de ve tüm hani Suzan, bütün arkadaşlar çok samimiler. Böyle aile gibi hissettiriyorlar ve ben hani bir ailenin içine girmiş gibi hissediyorum onlarla sürdüğümde. Burada Karyaro Bisiklet markamızla festivale sponsor olarak bulunuyoruz. Bu festival bizim aslında bir bayimizin yaptığı bir festival ve burada seve seve olmak istiyoruz, öyle söyleyebilirim. Herhangi bir kadın festivaline sponsor olmama gibi bir durumumuz olmuyor. Kadınlara, çocuklara, hatta öğrencilere çok fazla destek veriyoruz. Kadının toplumdaki yeri Aksel Bisiklet için çok önemli ve onun genel müdürümüzün söylediği bir söz var. Kadın ve çocuk bisiklete binerse herkes biner. Öncelikle bu festivali düzenleyen canım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tüm organizasyonda çalışan herkesin emeğine sağlık. Harika bir festival geçirdim. Tura erkekler gelebilir mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Gelmesinler. Yani bu turda kadın turu. Sen ne cevap veriyorsun? Hayır diyor. Hayır diyormuş. Bunun nedeni ne? Farkındalığı yaratamayız. Farkındalığı yaratamayız o zaman, değil mi? Evet. Herkes benim gibi giyinmek zorunda da değil. Ben hiçbir zaman öyle düşünmedim. Sadece kadın özgürlük ve bisikleti toplarsanız bu güzel fotoğraf çıkıyor. Aslında bunu Türkiye'de yapabilse, herkes üstüne düşen şeyi yapabilse, görevi yapabilse, aslında biz bir arada yaşayabilecek insanlarız. Sadece bu üst paydalara dikkat etmek lazım. O yüzden de lütfen herkes gelsin sloganı çok önemli bizim için. Vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında birkaç erkek arkadaşımız işte kadınlar egolu, siz işte egonuz yüksek, o yüzden bir kadın festivali düzenliyorsunuz. Aslında değil, kadın festivali düzenliyoruz çünkü kadınları biraz harekete geçirmek istiyoruz. Kadınlar artık hareketlensin istiyoruz.
bisiklete daha çok binsinler, daha çok bisiklet içinde olsunlar. Çünkü kadın binerse eşi binecek, çocukları binecek. Böylelikle yeni nesil için daha sağlam temel taşları koymuş olacağız. Bunun sebebi nedir? Reçeli kavanozunu açsam bir hafta 10 günde küflenirsiniz değil mi? Ya da salçayı alırsınız üstünden. Ben kadınım, evet, bisiklete binmeyi seviyorum. Bunu sadece spor olarak yapmıyorum. Bunu sağlığım için yapıyorum. Trafiksiz yaşam için yapıyorum. Kadınım, dışarıdayım, özgürlüğüm için yapıyorum. Yollarda olmalıyız, festivallerde olmalıyız. Baskılar bizi eve kapatmamalı. Tam tersi, bunu elimizden alınmasına izin vermemeliyiz. Ben kızartmasız alayım. Aynen. Ona yoğurt koyabilirsek üstüne. Ona koymayalım. Buyurun. Ben aynen. İstemiyorum. Bunun ilk bir kadın bisiklet festivali olması bir defa bizim için çok önemliydi. Özellikle katılım olmasından dolayı. Muhteşem geçti. Çok güzel, çok eğlendik. Burada olduğum için de çok mutluyum. Eskişehir Gazetesi yayınlandı. Hemen Bırakın bisiklete binmeyi, Türkiye'de kadın olmak hakikaten çok zor ama biz şanslı kadınlarız. Kadınların bisiklete binmesi önemli. Çünkü kadın binerse çocukları binecek. Çocuklar binerse çocuklar bisiklet kültürü oluşacak. Ama bunun için güvende değiliz. Bisiklet yollarına, güvenli bisiklet yollarına, yani yapılmış olmak için yapılanlar değil. Gerçekten bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Hemen olacak şeyler de değil ama biz bunları istemekten vazgeçmemeliyiz. Yollarda olacağız, çocuklarımızı bindireceğiz, bisiklet sürmeye devam edeceğiz ve daha da çoğalacağız. Ben buna çok inanıyorum. Hiç mütevazilik yapmayacağım. Kadının elinin değdiği her şeyin güzel olduğu gibi bu festivalde mükemmel oldu. Sevgi Türkiye'deki bütün kadınları bir araya topladı. Esas önemli olan da buydu. Kadınları hepsini bir araya toplayıp bir farkındalık yarattı. Bisiklete bindik hepimiz. Çok güzel. Yöre olarak zaten inanılmaz güzel. Parkurlarımız çok güzel. Bunun yanı sıra da az bilseler de, bisiklete binemeseler, az bilseler de kadınları alıştırmak için öyle bir parkur yapmış ki güzel, küçük, tatlı rampalarla bizi birleştirdi. Ve onun sayesinde bütün kadınlar her şeyden çok zevk aldılar. Hatta şöyle yapalım. Bisiklet özgürlüktür. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler düşünmüşsünüz. Çocukla hiç sıkılmadığımız şey olmadı. Bir arada Bu festival Türkiye'de bir ilk kadın bisiklet festivali. Gelen diğer illerden 56 kadın var ama bir dahaki sene biz bu sayıyı çok çok katlayacağımızdan ben çok eminim. Seviyorum sizi. Seviyorum. Seviyorum ulan. Seviyorum ben. Haydi hoşçakalın. Herkese sevgiler. Ben sevgiyle vedalaşmadım. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz.